Herkese merhaba. Bugün gerçekten ezber bozacak, duyduklarınıza inanamayacağınız bir deşifreyle karşınızdayım. Popüler kültürün en çok bilinen serilerinden X-Men'in o süslü Hollywood vitrininin arkasına, o çok sevilen mutantların karanlık ve gizli dünyasına dalıyoruz. Sadece sıradan bir çizgi roman uyarlaması, masum bir kahramanlık hikayesi izlediğinizi sanıyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Bugün bu devasa serinin ilmek ilmek işlenmiş gizli alt metinlerini, o çarpıcı sembolleri tek tek ortaya çıkarıyoruz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan hemen başlayalım. Ekrandaki o fantastik güçlere sahip karakterler, lazer atan gözler, uçan, kaçan mutantlar. Peki ya hepsi aslında çok daha derin, gerçek dünyadaki tarihi ve siyasi bir ideolojinin maskelenmiş haliyse? Evet, yanlış duymadınız. O patlamış mısır yiyerek izlediğimiz sahnelerin arasına ustaca gizlenmiş ideolojik mesajlar var ve bize bambaşka, oldukça spesifik bir hikaye anlatıyorlar. Şimdi gelin bu iddialı alt metinlerin temellerine inelim. Hikayenin yüzeyindeki kılıfı hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? İnsanlar ve mutantların birbirlerinden ölesiye korktukları, ön yargılarla dolu, karanlık ve kaotik bir dünya. Mutantlar insanlığın bu düşmanca tavrı karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Bu sözde hayatta kalma mücadelesi aslında çok daha spesifik, tarihi bir anlatının ve belirli bir ideolojinin üzerine örtmek için tasarlanmış bir kılıf. Neden mi böyle söylüyorum? Gelin ana karakterlerin o meşhur çatışmasına bir bakalım. Filmin bütün omurgası bu sözde ideolojik savaş üzerine kurulu. Bir yanda mutantların insanlığa hizmet etmeleri gerektiğini savunan, entegrasyon için bir okul kuran Doktor Charles Xavier var, diğer yanda ise beklersek yok oluruz, ilk bez vuralım diyerek insanları alt etmeye ant içmiş Magneto. Magneto'nun planı o kadar net ki, Birleşmiş Milletler toplantısındaki dünya liderlerini zorla mutanta dönüştürüp sözde insan tehdidini kökten çözmek istiyor. Peki bu çatışma gerçekten sadece iki fantastik karakterin vizyon farkı mı? Kesinlikle hayır. İşte o çarpıcı gerçeğe geliyoruz. X-Men evreni aslında doğrudan Yahudi tarihi, ırksal bir üstünlük iddiası ve Siyonizm üzerine inşa edilmiş devasa bir metafordur. Bütün o mutant ve insan çatışması tamamen bu çarpık ideolojiyi, bu üstünlük psikolojisini yansıtmak için kurgulanmıştır. Bu yapıyı tam anlamıyla kavramak için kamerayı biraz geriye çevirip bu evreni tasarlayan isimlerin kim olduklarına ve geçmişlerine yakından bakmamız şart. İlk durağımız filmin yönetmeni Bryan Singer. Singer, Amerika'da Holocaust'un yani Yahudi soykırımının okullarda ve medyada çok yoğun bir şekilde işlendiği, adeta zihinlere kazındığı yıllarda yetişti. Hatta kendi ifadeleriyle Yahudi olarak yetişen bir çocuk için bu konunun tam anlamıyla büyüleyici olduğunu itiraf ediyor. İşte bu saplantılı hayranlık ve psikolojik altyapı filmin tüm sembolizmini, o gizli mesajlarını doğrudan şekillendiren temel faktör oluyor. Filmin köklerine X-Men'in yaratıcılarından Jacob Kurtzberg'e, yani bizim bildiğimiz adıyla Jack Kirby'ye uzanalım. 1917'de New York'ta Avusturyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğuyor, resim yeteneği sayesinde o Yahudi gettosundan sıyrılıyor. 1941'de Captain Amerika'yı Hitler'e yumruklarken çiziyor, 1943'te orduya katılıp işgal altındaki Alman topraklarında keşfe çıkıyor. Yani çizgi romanlara yansıttığı o meşhur çatışmalar aslında bizzat kendi hayatının, kendi ideolojik savaşının doğrudan bir yansıması. Gelelim diğer isme, yani Marvel'ın efsanesi Stan Lieber'a. Bilinen adıyla Stan Lee. Ailesi Romanya'dan göçmüş bir Yahudi. Düşünün, henüz 17 yaşında Marvel'da işe giriyor ve ilk iş olarak kendini tamamen Nazileri yok etmeye adamış The Destroyer karakterini yaratıyor. O dönem şirketin sahibinin ve çalışanlarının çoğunun Yahudi olması, çizgi romanların odak noktasını tamamen Naziler üzerine kilitliyor. Bu arka plan basit bir tesadüf falan değil, bu eserlerin genetiğini, o dışlayıcı kodlarını bizzat oluşturuyor. Aslında çizgi romanlarda bu mesajlar çok daha keskin, çok daha sansürsüz verilmiş. Magneto'nun şu meşhur repliğine bir kulak verin. Auschwitz'te bir toplama kampına katlandım. Artık daha fazla anlamadıkları şeyden korkan insanlarla karşılaşmayacağım. Görüyor musunuz? Burada hiçbir gizlilik, hiçbir mecaz yok. Karakterin kimliğine, o intikamla dolu motivasyonuna doğrudan ve tartışmaya yer bırakmayan net bir atıf var. Fakat iş sinemaya, yani milyonlarca insanın önüne çıkmaya gelince bu açık mesajlar birden kılık değiştiriyor.
Çizgi romanlarda Doktor Xavier ve Magneto'nun İsrail'de bir rehabilitasyon merkezinde tanıştıkları çok net bir şekilde anlatılırken, filmde bu geçmiş bilinçli olarak bulanıklaştırılıyor. Neden mi? Çünkü ideolojik mesajları ustaca alt metinlere gömmek, filmin net atıflarını sadece açılış sahnesindeki kısa bir toplama kampı görüntüsüyle sınırlandırmak çok daha sinsi ve etkili bir yöntem. Filmdeki detayları gerçek dünyayla eşleştirdiğinizde tablo inanılmaz derecede netleşiyor. Filmde insanların mutansları fişlemek, yani kayıt altına almak istemesi tanıdık geldi mi? Doğrudan Nazilerin Yahudilerin yakalarına Davut yıldızı dikmesini ve kollarına numara damgalamasını temsil ediyor. Magneto'nun travması doğrudan ebeveynlerinin Holocaust'ta öldürülmesine bağlanıyor. Ve en çarpıcı kısım, mutantların hızlı evrimi. Bu sözde evrimsel üstünlükle aslında belirli bir ırkın diğerlerinden tamamen üstün olduğu yönündeki o absürt ve çarpık iddia zihinlere enjekte ediliyor. Sanmayın ki sadece Magneto ideolojik bir sembol, Doktor Xavier karakteri de baştan aşağı bu planın bir parçası. Tekerlekli sandalyeye mahkum, bedenen zayıf ama zihinsel olarak tam bir deha. Bu tasvir, belirli bir topluluğun bedensel olarak zayıf kalsalar bile zihinsel olarak herkesten üstün oldukları ön kabulüne dayanan klasik bir klişedir. Onun mutantları insanlığa entegre etme çabası da aslında ilk nesil göçmenlerin Amerika'da hayatta kalmak için kullandıkları o asimile olma taktiklerinin birebir yansımasıdır. Ve geliyoruz o en tartışmalı, en can alıcı noktaya. Magneto'nun bir cihaz yapıp Birleşmiş Milletler'deki dünya liderlerini zorla mutanta çevirme planı var ya, işte o sahneler alt metinde doğrudan Siyonizm ve Masonluğa yapılan devasa bir atıf. Buradaki asıl hedef çok karanlık. Dünya siyasetinin zirvesindeki isimleri ele geçirip küresel kontrolü mutlak şekilde sağlamak. Bu sadece heyecanlı bir sinema aksiyonu değil. Bu, son derece tehlikeli ve gizli bir dünya egemenliği fantazisinin beyaz perdeye yansımış hali. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan o çarpık ideolojik sonuç inanılmaz derecede net. Bir tarafta sözde üstün ve son derece gelişmiş özelliklere sahip mutantlar, yani seçilmiş ırk var. Karşılarında ise bu üstünlükten dolayı onlara düşmanlık eden sıradan insanlar. Kurgulanan çözümse tüyler ürpertici. Bu üstün ırka koşulsuz hizmet edecek kullanışlı insanlar bulmak ve nihai hedef olarak o liderler vasıtasıyla tüm küresel siyaseti, tüm dünyayı kendi çıkarlarına göre dikte etmek. Bütün hikaye işte bu temel üzerine inşa edilmiş. İşin özü şu, o renkli süper kahraman kostümlerinin, o göz alıcı özel efektlerin arkasında, bugünkü İsrail devletinin eylemlerini ve o çarpık üstünlük zihniyetini meşrulaştıran tamamen dışlayıcı bir ideolojinin propagandası yatıyor. Bize masum bir fantastik evren gibi sunulan bu hikaye, aslında baştan aşağı kendi üstünlüklerini dünyaya kabul ettirmeye çalışan tehlikeli bir zihniyetin ürünü. Evet, hepimizin ezbere bildiği o meşhur filmin perde arkasında yatan karanlık alt metinleri, o gizli ajandayı bugün hep birlikte deşifre ettik. Şimdi soruyorum size, bu çarpıcı analizden sonra X-Men serisine bir daha asla aynı gözle bakabilir misiniz? Bu alt metinler ve gizli mesajlar hakkındaki düşüncelerinizi, sizlerin o değerli fikirlerini mutlaka yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Eğer bu deşifremiz hoşunuza gittiyse, ufkumuzu açtı diyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki ezber bozan incelememizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.